Bugün sizlere İtalyan bir tariften esinlendiğim zeytinyağlı elmalı bir kek yapacağım ama baya değiştirdim. Fenomen bir kek yapacağız bugün. İçerisinde tam buğday unu kullanacağız, yulaf kullanacağız, bol miktarda elma, birazcık turna yemişi, üzerinde çıtır çıtır yapacağız. Görece sağlıklı, şekersiz değil, diyet değil. Az yiyoruz, öz yiyoruz. Başlayalım, elmamızla yiyelim. Kuru malzemelerle hızlıca işe başlayalım. Bu tarifte normal un kullanmayacağız. Tam buğday unu var. Yulafımız var. Bildiğiniz gibi normal kabartma tozu, vanilya. Geri kalan malzemelerin hepsi benziyor. Çok acayip bir yapım tekniği var. Öncesinde klasik kuru malzemeleri karıştırmaca. Kaseye tam buğday unumuzu alalım. Bir paket kabartma tozu, bir paket vanilin, yarım çay kaşığı tuz ekliyorum, tarçın ekliyorum. Tam şu anda abone olun bakayım. Aboneler olundu. Güzel. Bir tane limonun kabuğu. Şimdi sıra geldi yulaflara. Yulafları bütün kullanmayacağız. Onları öncesinde bir robottan geçirelim. Bir su bardağı yulafımız var. Çok fazla toz haline getirmeyeceğiz. Evet kullanabilirsiniz ama çok ince olduğu için biraz daha yapışık bir hali olacaktır. Bu kıvam bence gayet güzel. Yulafları da koyduk. Şimdi bunları güzelce karıştıralım. Çok pardon abi kestik. Ne oldu? Çiçekleri koyduk. Elmalarımızın kabuklarını soyduk. Şimdi çekirdeklerini de çıkartacağız. Sonrasında iri küpler haline doğrayacağım. Kekin pişme süresi biraz uzun olduğu için ben yeşil elma kullandım. Bunlar biraz daha sert oluyorlar. Sert oldukları için de uzun süre içerisinde dağılmadan durabilecekler. Ama evinizde başka tür elmalar varsa sarı olur, kırmızı olur. Onlar biraz daha yumuşak olurlar ama lezzetinde bence bir sıkıntı olmaz. Şurada çekirdeğin tam üzerinden vereve doğru ufak bir çizik atarsanız çekirdek tamamıyla gider. Minimumda ziyanla bu işi çözeriz. Evet gördüğünüz gibi hızlıca elmalarımızın çekirdeklerini çıkardık. Elmalarımız orta boydu. Tekrar ikiye bölüyoruz. Böyle ufak küpler halinde doğruyoruz. Elmalarım hazır. Şurada sıcak suda beklettiğim turna yemişlerim var. Turna yemişi ne diye soracak olursanız cranberry diye geçiyor. Tamam şimdi sıra geldi sıvılara. Öncesinde yumurtanın sarısıyla beyazı ayrılacak. Şu anda şey dediğinizi duyar gibiyim. Şefim ne kek yaptın ya. Yok kuruları karıştır, yok onu yap, yok ayır falan filan. Ama sonucu görünce diyeceksiniz ki kesinlikle değer. Yani acayip fenomen bir kek. Şu anda şeyi canlandırırım böyle kek kendi başına influencer olmuş. Instagram hesabı var. Beni de unutmuş falan böyle aradan yıllar geçmiş. Yine inanılmaz tehlikeli işler yapıyorum. Arkadaşlar yumurtanın beyazını köpürteceğiniz zaman her zaman söylerim. Bu sarılarla beyazları tek tek ayırın. Böyle hepsini aynı yere bir anda yapmayın. Çünkü her an o sarı patlayabilir. Evet şimdi deli gibi çırpacak mıyız? Hayır. Al sana bir değişiklik daha. 4 tane yumurta sarısı var. Benim yumurtalarım bu arada biraz ufaklar o yüzden 4 kullandım. İri yumurta kullanıyorsanız 3. Toz şeker ekliyoruz ve karıştırıyoruz. Çırpıyoruz demedim. Karıştırıyoruz. Hemen 1 su bardağı zeytinyağı da ekledim. Ve şekeri içerisinde çözdüreceğiz. Tekrar söylüyorum çırpma yok. İyice malzemenin karışmasını istiyoruz içerisine. O kabarıklığı zaten kabartma tozu ve yumurta beyazının köpüğü bize verecek. O nedenle şimdi burada iyice kabartmamıza, köpürtmemize gerek yok. Yarım su bardağı oda sıcaklığında suyumuz var. Onu da ekleyelim içerisine. Yarım çay bardağı da limon suyumuz var. Şerbet gibi bir şey yapıyoruz aslına bakarsanız. Görece daha sağlıklı bir kek. Neden? İçerisinde daha yavaş çözünen, kompleks karbonhidrat dediğimiz tam buğday unu gibi, yulaf gibi malzemeler var. Ama diyeceksiniz ki şeker var. O zaman zaten şekerle ilgili bir sıkıntımız varsa o zaman tatlı yemeyeceğiz. Bu konuda anlaşalım. Yani içerisinde birazcık bal, birazcık pekmez olan ve adı tırnak içerisinde sağlıklı olan şeyler aslında tatlı değiller. Onlar atıştırmalık vesaire. Ya öyle düşünüyorum. Ne yapabilirim ki? Yani canınız tatlı yiyorsa tatlıyı tatlı gibi yersiniz. Az şeker yapabilirsiniz. Onda bir sıkıntı yok. Ama yani şekersiz tatlı diye bir şey yok. Orada anlaşalım. Evet, şekerimiz eridi. Yavaş yavaş kuru malzemeyi ekliyoruz. Karıştıralım. Bugün enteresan bir enerji var üzerimde.
Gördüğünüz gibi güzelce karıştı. Aralarda yulaf parçalarını görebilirsiniz burada. Yerken ufak bir doku verecek. Şu anda beklerken de tüm nemi içerisine çekecek. Bu da bir kenarda beklesin. Şimdi yumurta beyazını çırpalım. Ne lazım? Mikser lazım. Yumurtaya ne koyacağız? Tuz! Evet. Bu sertlik yeterli olacaktır. Ateş! Şimdi her şeyi birleştirme vakti. Meyveler. Daha büyük kapta başlasaydım daha iyi olurdu ama daha güzel gözüksün diye ufak ufak yaptım. Dedim ki siz bunları bir seferde büyük bir yerde yapabilirsiniz. Bakmayın benim bu kadar bulaşık çıkardığıma. Bir tane su bardağı, 2 tane karıştırma kabıyla bu işi çözersiniz. Şimdi bakın bu neredeyse bir böyle elmalı kurabiye kıvamına geldi. Bu böyle de pişer ama biraz sert olur. İçerisinden elmalar gelir. Arada deneyen olursa ben yumurta beyazını başka bir şey kullanacağım diyen varsa böyle kendisine ufak muffinler de yapabilir bununla. O zaman anında bir çökme görürüz. Bir de kekimizin içindeki o güzel kıvam olmaz. Güzelce karıştılar. Şimdi yavaş yavaş yumurta beyazımızı ekleyelim. Önce şöyle 1/3'ünü hızlıca içerisine karıştırabilirsiniz. Şimdi onu bir anda rahatlatacak zaten. Gevşetecek. Yavaş yavaş eklemeye devam. Buraya kadar geldin. Az önce abone olmadıysan şu anda da olabilirsin. Teşekkürler. Yumurtanın beyazını çok fazla söndürmeden kıvamı şu anda güzel bir kek hamuruna döndü. Karışımımız hazır. Kek kalıbımızı getirelim. Kek kalıbımızın içerisine hafifçe yağ aldım, unladım. Üzerine hafifçe düzlüyoruz. Elmalı, zeytinyağlı, yulaflı kekimiz hazır mı? Değil. Evet, üzerine bir karışım yapmasak mı ya? Ceviz de koyar mıyız? Koyarız, olmaz mı? Yarım su bardağı ceviz. Yarım su bardağı kadar da yulaf. Yarım çay bardağı toz şeker. Ve yarım çay bardağı yine zeytinyağı. Evet, üzerine bir çıtır karışım, adeta bir granola. Üzerine serpiyoruz. Yerken çıtırlık versin. Çıtırlık severiz. Yeme de yanında yat ya. Bu nedir ya? Fırın 180 derecede şunu pişir diye bağırıyor. Ortalığı toplayalım. Muazzam kızarmış. Üstüne koyduğumuz o şekerler çıtırtı çıtırtı. Sesi duymuyorsunuz siz şu an ama ben inceden bir duyuyorum. Size şöyle bir bakın, üstü çıtır çıtır. O tarçın kokusu, elma kokusu inanılmaz güzel. Ama ne yapacağız? Bir yarım saat bekleyeceğiz. Evet, şu an dokunulabilir kıvamda. Şöyle bakalım kenarlarına. Evet. Davullar. Kocaman bir kekimiz oldu. Şuna bakar mısın ya? Tam bir bebek. Ben sözümü tuttum. Size muhteşem bir kek yapacağım dedim. Zeytinyağının vermiş olduğu o kavruk renk, elmalar bütün bütün, içerisindeki turna yemişleri, bakın şimdi burada daha fazla turna yemişi var. Üzeri çıtır çıtır, kokusu inanılmaz güzel. Ben bunu yerim. Şöyle. Elma mükemmel. Bence kesinlikle yeşil elma kullanın. Uzun piştiği için tam kıvamında pişmiş. Asla püre değil ama yumuşacık. Turna yemişleri ekşi. Üstteki çıtırtı o kadar güzel ki. Zeytinyağı tadı belirgin mi? Çok belirgin. Damağınızda farklı böyle bir sıcaklık hissi yaratıyor. Limon kabuğu, limon suyundan gelen ekşilik. Ya, mükemmel ötesi. Bu tarifi mutlaka deneyin. Denemekle de kalmayın. Yorumlara mutlaka yazın nasıl bir his yaşadınız. Çünkü ben bu keke bayıldım. Hala abone olmayanlar 3. şansınız. Ben gidiyorum. Gitmeden önce abone olun. Bir sonraki tarifte görüşürüz. Bay bay. Çok güzel ya bu.